Shirakawaga şehrine geldik. Şimdi geleneksel bir Japon evini gezeceğiz. Hinado dağlarının devamı olduğu için burası çok soğuk. Dünyanın en fazla kar alan şehirlerinden biriymiş burası. Bazen 4-5 metre kar olduğunu söylüyorlar. Ve inanılmaz soğuk. Geleneksel Japon evleri. Çok orijinal çatılar. O kadar çok kar var ki kardan iglo yapmışlar. Bakın. Geleneksel Japon evini evet şimdi gezmeye geldik. Kanda House. Böyle bize. Ayakkabılarımızı yine çıkartacağız. Ayakkabıları böyle yerleştirdik. Zaten buradan çıkınca serbest. Ne oldu? Darbeyi alır mısın? Şu an evin oturma odasındayız. Budist şapeli var. Evin içerisinde en güzel yer Budist şapeli oluyor. Ya da shrine oluyor. Yani kutsal olanı muhakkak yapıyorlar. Şimdi burada yerde oturuyorlar. Yine tatamiler var yerde tamamen. Evde bir şey kurutacaksa, bir şey yemeği mesela balığı koydu kurutacaksa hepsini buraya asıyor. Buradaki duman onun hepsini tütsülemesini Tütsüleme yapıyor. şeklinde evet. Smoke yapıyor. Müthiş. Pirinçte ne kurutacaksa bunun üzerine koyun. Mısırda. Ayaklarımızı ısıtan arkadaşlar. Eğer daha hızlı kurutacaksa buralara asıyor. Buralar onun asma yeri. Yani bir şekilde hem evi ısıtmış oluyor, hem çayını ya da yemeğini yapmış oluyor, hem buluşma noktası oluyor. Bu açıdan Türk kültürüne çok benziyor. Türklerde çadırın ortasında muhakkak böyle bir ocak olur. Görüntü muhteşem. Bakma sizinkilerin soğuk oldu. Deniz abi bu tarafta. Kanazawa Kalesi'ndeyiz. Az önce Kenryuken bahçelerini gezdik. Evet, günümüzü en son Kanazawa şehrinde Kanazawa Kalesi ile noktaladık. Kyoto'ya gideceğiz Shinkansen treniyle. Yarın bambaşka bir macera. Kyoto daha önce de gördüm. Çok nefis bir yer. Yani en çok beğendiğim yerlerden birisi. Şehirlerden birisi. Bakalım neler yaşayacağız. Sabah erken saatlerde Shinkansen treniyle Kyoto maceramız başlayacak. Size oradan çok daha güzel, hoş, sürpriz dolu çekimlerle karşınızda olmayı diliyorum. Evet, Japonya gezimiz sürüyor. Görüşmek üzere. Kyoto'ya gitmek üzere Shinkansen'e biniyoruz. Meşhur Kobe eti yemeye geldik. 1885 yılından bu tarafa bir restorandayız, buranın meşhur restoranı. Kobe Beef Steak Morita diye. 7 sene önce de ben aynı restoranda yemiştim. Gerçekten muhteşem lezzetler. Salatamız, önce çorbamız geldi, şimdi salata. Thank you.
Kyoto'da altın kaplı tapınağa geldik. Ben şimdi size bir görsel şölen yaşatacağım. Muhteşem bir yer burası. Daha önce gördüğüm için söylüyorum. Thank you. Thank you. Thank you. Herkes burada mı? Kulaklıktan açık mı? Gezeceğimiz Gayet altın var. tapınak, Golden Temple. Ve altın tapınak. Devam ediyoruz Ayşe. Kiyamuji Dera Tapınağı'ndayız. 789 yılında yapılmış Budistlerin ibadet yeri. Sakuraların hepsi açmış burada. En eski kısım burası arkadaşlar. Arkadaşlar içim dışım tapınak oldu yalnız. Buradan atlayan hayatta kalırsa her istediği oluyormuş. Karşıdaki din adamlarının Budist rahiplerin kaldığı yer. Arkadaşlar şimdi aslında en merak ettiğim bölümdeyim. Kyoto'da kimono kiralayacağız. Geleneksel Japon çayı içmeye ve oradan kaleye gideceğiz. O kıyafetlerimizle. Bakalım nasıl deneyimler yaşayacağız. Hepsini size çekiyor olacağım. Birazdan görüşmek üzere. Buyurun. Sizi dinliyorum. Merhabalar. Şu anda çay seremonisine gidiyoruz. Bu Japonya'nın klasik çağdan beri geleneksel olarak sürdürdüğü bir şey. Matcha çayı yapıyorlar ve bunu bir estetikle, bir aristokrat sınıfının kullandığı bir şey. Böyle bizim çay içme gibi bir şey değil. Bu aristokrat sınıfının kullandığı bir şey. Şimdi misafirlerimizle oraya gideceğiz. Herkese bir kimono vereceğiz. O kimonolarımızla çay seremonisine gideceğiz. Şimdi bizi karşılıyorlar. Bakın gelenler de böyle iki büklüm oluyor. Bakın karşıda iki kişi hemen. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, iki bayan bizi karşıladı. Erkek bölümü ayrı, bayan bölümü ayrı. Şimdi odaları gösterecekler. Kimonomuzu seçeceğiz ve giyineceğiz. Hi, arigato. Konnichiwa. Ben kimonomu seçtim bile. Şöyle bir odaya getirdiler bizi. Buradan seçtik. Medium, large, X large. Bence o daha güzel diğerinden. Dur değişik değişik. Bu çekiyor seni şu an. Okay. Kankam Demet Hanım. Efendim merhabalar. Merhabalar. YouTube kanalımdasınız. Memnuniyetle. Profesör bir geisha. Evet, profesör, pediatrist bir geisha. Buyurun efendim, şöyle. Bu harika gezide 4 bayan arkadaş birbirimize eşlik ettiğimiz için çok mutluyum efendim. Şimdi de sevgili rehberimiz geliyor. Hayır. Ay. Çay seremonisi için bir üst kata çıkacağız. Daha sonra da bu kıyafetlerimizle efendim kaleyi gezmeye gideceğiz. Bu çay seremonisi çok uzun sürüyormuş burada. 10 dakika sadece demliği böyle bir karıştırıyorlarmış. Geleneksel matcha çayı içeceğiz. Matcha çayı böyle biraz yosun tadında ama çok faydalı. Yani çok sevdiğimi söyleyemem. Dondurması daha güzel. Fakat sağlık için çok iyi olduğunu söylüyorlar. O nedenle burada genelde hep kahvaltılarda matcha çayı tercih ettik. Fotoğraflar çekildik. Kamerayla çekimlerimizi yaptık. Şimdi geleneksel çay seremonisine katılacağız. Burada böyle turistik bir etkinlik ama çok güzel. Matcha çayımız. Matcha latte içeceğiz. Evet arkadaşlar, İmparatorun burası resmi, tiyatro soldaki. aslında, aynı zamanda tea seremonisi yapacağız ama aynı zamanda Nova diye bir tiyatro. Bu çok eski bir Japon tiyatro tekniği ve bugün gittiğimiz şeyde de Kiyomizu tapınağında da, altın tapınağında bir bölümü aslında böyle. Arkada bir tane ağaç görüyorsunuz. Bu bonsai ağacı aslında bir çam ağacı ve çok özeldir. Bu ağacın aynısını daha sonra Nijo Kesir'e gittiğimiz zaman Edo döneminde yapılmış. Orada da bunu göreceksiniz. Karşı tarafta gördüğünüz resimler işte bu Nova tiyatrosunun bir bölümü. Kadın kendisi, erkekte bir Japon eski Çin imparatorunun bir resmi. Ya, kız ne? Oo. Gerçekten köpürttü. Ne kadar güzel oldu. Arigato. Matcha çayı hazırlamayı da öğrenmiş olduk böylece. İç işte ya. Ay ritüelle Eline içecektim. tutup içiyorsun, bu kadar. Three shift, please. 1, 2, 3. 3 defa. 2, 3. Ha bir de böyle yapıyorsun. Kurabiye dursaydı da kurabiye de Kokuyor.
Faydalı mı? Çok faydalı ve sağlıklı lütfen. Cazırdamayalım. Demet Hanım, doktor olarak bunun ne kadar sağlıklı olduğunu siz de söylemiştiniz. Cazırdanma. Yosun çünkü yosun iyidir. Evet. Yine başka bir tapınaktayız. Kyoto'dayız. Fuji Inabari Senbashan tapınağındayız. 20.000 kapıdan oluşuyor. Birazdan kapılara doğru bir yol yürüyeceğiz. Çok ibadet eden olduğu için bugün biraz çekimlerde sıkıntı olabiliyor. İzin vermiyorlar. Tori dediğimiz kapılara geliyoruz. Tori deniyor bu kapılara. Evet, o ünlü kapıların olduğu yere geldik. Burası dünyaca ünlü bir yer. Gelen tüm turistlerin ziyaret noktası. Kestirmeden bir yol varmış. Oradan çıkacağız. Orada bir izdiham var çünkü. Büyük tüccarların yaptırdığı kapılar daha büyüktü. Ufak tüccarlarınkiler bu kapılar. Böyle binlerce kapı var. Kendo'nun performansını gösterecek. Sonra da bize fotoğraf çekilmemiz için bir zaman verecek. Yes. As fast as I will tell you how to use the katana sword. This is Japanese traditional weapon katana. Katana sword means to carve, not to attack. No carve. Öncelikle sizlere katana kılıcını, katana kılıcı bir Japon savaş kılıcıdır. Ve katana kılıcı bu şekilde hafif eğiliyor, tek yüzü sivri oluyor. Right now I will pass you katana sword. Is this sword not real sword, but top edge very sharp, very dangerous. Don't cut apart another person. Bu gördüğünüz Katana kılıç kılıcı nasıl arkadaşlar, kullanılır? kılıcı Onun kursunu almaya geldik. keskin, bir başkasına zarar vermememiz lazım. First, katana sword, memorize, grip, guard, edge, butt edge, scabbard, and stopper. Katana kılıcını işte tutacak yeri, savunma yeri, çelik kısmı, keskin yeri, altı, alt tarafı keskin olmayan kısmı, kılıfın da parmakta açacağı yeri. Katana sword is put in the left side. Left side is good, not right side. Right hander, left hander together. Katana sword left side. Solak ya da sağ elinizi kullanıyorsunuz fark etmiyor. Katana kılıcı her zaman solda olur. If you left hander, please put in the left side. Yes, and everyone edge to up, edge to up. Stopper Keskin outside. kısım yukarı bakacak arkadaşı. Keskin kısım yukarı bakacak. Yes, how to draw from top whole scabbard. This block stopper. Stopper down and draw edge to outside. If mistake, it's your other way. You cannot cut the enemy. Eğer diyor içindeyken tuttuğunuz zaman arkadaşlar şurada bir parmağın kılıf kısmı var. Onu tutup çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz zaman doğru bir şekilde kaldırıyorsunuz. Eğer çevirmeden kaldırırsanız kılıcın yüzü aşağı bakar. How to seize is katana sword made to carve. This is good. If you other way, you will break. Please take care. Not good. Eğer tersten koyarsanız girmez arkadaşlar. Stopper, twist left down. Change your soft edge to out. Straight, left shoulder back. Ready. Nasıl içine koyacaksınız? Yine tuttuğunuz zaman tutucuk yerini çeviriyorsunuz. Kılıcınızı alıp içerisine kınına koyuyorsunuz. Kını diyorum değil mi? Okay. So everyone is stand up, please. Şimdi herkes kalksın lütfen. Okay. Önce bunu alıyoruz, boynumuza koyuyoruz. Sonra da üstümüze şey alacağımız. Şimdi özel bir kıyafet giydirdiler. Tabii Beşiktaşlı olunca ben hemen siyah buldum orada. Oo abi açıldın. İngilizce'de bunun için şeyler. Abi sen de çok uygun duruyorsun. Yaklaşık 1000 yıllık çıkmış bir sanat. Bununla beraber aynı zamanda katana ve samuraylık aynı zamanda bugün bildiğimiz birçok şeyi. Çay seremonisi sanatını ortaya çıkarıyorlar, çiçeği ortaya çıkarıyorlar. İşte aristokrat tayfayı ortaya çıkarıyorlar. Yani bu samuraylık sadece bir savaşçı ya da dövüşçü değil. Bir samurayın özünü şöyle anlattı. O çok güzeldi. Bir samuray yaşamak için de ölmek için yaşar. Yani ölümdür yolu. Yolu ölüm. O yüzden samuray korkusuz oluyor. Çünkü zaten ölmek istiyor. Bu nedenle dünyada da birçok bu tarz şey var. Mesela Perslerin ölümsüzleri ölmek için, Osmanlı'nın Yeniçerileri, Bektaşiler ölmek için, yoldaş hepsinin yolu var. Bunlara da samurayların da yolu var. Hepsinin bir yolu var arkadaşlar. O Spartalılar, herkes mesela Vikingler ölmek için yola çıkınca korkusuz oluyorsun. Ama burada özellikle yakın çağda bu aristokrat sınıfına yükseliyor. Bu da Tokugawa Ieyasu dönemi oluyor. Bu daha kavga edici bir şey. Böyle olursa adam ol, akıllı ol, kellen göden al. So this
show respect another person. Bu diğerlerine saygılı bir duruşmuş. Diğerlerine size saygılı. Ellerde böyle. Don't here. And if you make a line, so this is show respect. Samuraylarda bunun daha küçüğü var. Eğer böyle koydukları zaman saygı. Böyle yapıyorsunuz, burnunuzu koruyorsunuz. Bedenim senin olsun. Very elegant idea. Bu çok elegant bir duruş.